Evet, bu varikosel tabii hassas ve özel bir hastalık olduğu için böyle hastalarımızın yüzlerini çekmiyoruz. Tabii genellikle 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda genç çocuklar utanıyorlar da. Şimdi sizde durum biraz daha farklı. Siz aslında kaç sene önce varikosel ameliyat olmuştunuz? 23. 23 sene önce varikosel ameliyat olmuştunuz. Evet. Bir çocuğunuz oldu. Evet. Bir çocuğunuz oldu. Sonrasında olmadı ama varikoseli de artık nüksetti ya da ötmedi, önemsemediniz bir süre. Evet. Sonra nasıl tekrar ortaya çıktı? Sonra ereksiyon yani sertleşme sorunları yaşamaya başladım. Hani sertleşiyordu ama 30 saniye, 40 saniye, belki 1 dakika sürüyordu. Sonra yavaş yavaş sertleşme bozulmaya başlıyordu. Bunu ben elimle muayene ettim. Sizin videoları çok izledim. Evet. Elle nasıl muayene yapılır onları dinledim. Oradaki damarları hissettiniz. Damarları hissettim. Sonra Evet. size geldim işte. Evet. Doppler'le baktık. Doppler'le baktık. Hatta ben şüphelendim. Ya bir de tabii şöyle bir şüphemiz oluyor. Yani şu an yaşınız kaç? Şu an 48. 48. Şimdi biz tabii hep böyle çocuğu olmayan 20, 30, 35 diyelim ki buralarda çocuk olsun diye yapıyoruz. İleriki yaşlarda diyoruz ki ya hani çocuk çok istiyorsanız gidin bir tüp bebek yaptırın, olmazsa eşinizin de yaşı artık ilerlemiştir vesaire. Bu yaşlarda çok yapmaya alışık değiliz. Ama sizle beraber baktığımızda damarları görünce dedim ki buna bir de radyolog baksın. Bakalım o ne diyecek. Ve radyoloji doktoru, ben hatta tek taraflı gibi düşünüyorum, çift taraflı bunu buldu. Evet. Ve o haklı çıktı. Ben her zaman çok iddialıyımdır. Ben ayakta bakarım, şöyle görürüm, böyle. Hayır. Aslında tabii radyolojinin dediği de çok önemli. Ben mesela kendim varikosel var dedim. Radyoloji yok diyorsa diyorum ki radyolojiye inanmak lazım. Ona veya bir kez daha değerlendirelim, bir kez daha görelim diyorum. Hastayla beraber damarları görüyoruz. Yani sertleşmeyle ilgili sıkıntılarınız vardı değil mi? Evet. Uzun sürdürememe, sertliği hızlıca kaybetme falan gibi. Evet. Bu amaçla mı siz olmak istediniz? Ha bir de ağrınız vardı. Ağrım vardı. O nasıldı? Nasıl bir ağrı yapıyordu? Ya şöyle deride elimle dokunduğum zaman aşırı ağrıyordu. Hı. Ve oturduğum zaman herhangi bir sıkışma anında canımı yakıyordu. Evet. Daha çok ben bunun için şey yaptım ama hep de aklımda acaba sertleşmeyle bir alakası var mı diye düşündüm. Yani şimdi internete baktığınız zaman biz bunun kanıtlanmış bir şey olmadığı için halen sertleşmeye varikosel çaredir demiyoruz, diyemeyiz. Kanıtlanmış bir şey henüz ispatlı yok. Ama hep videolarda söylüyorum, hastalarımız çok dramatik olarak varikosel ameliyatı sonrasında sertleşmede bir iyileşme olduğunu söylüyorlar. Sizde de aynı şey oldu mu? Ne diyorsunuz? Ben işte Cuma günü ameliyat oldum. Evet. Cumartesi günü onu hissettim. Evet. Yani hiçbir ağrılarımın olması rağmen Evet. ama yine de orada uyuşuk olduğu halde hissettim onu. Evet. O şişkinliği hissettim. Evet. Dolgunluğu hissettim ve böyle hiçbir ereksiyon olmadığı halde 5-6 dakika. Yani uyarı yok, bir şey yok. Siz televizyon seyrederken sertleşme oldu herhalde, değil mi? Evet, 5-6 dakika sürdü. Evet. Ondan sonra eve gittiğimde ertesi gün hatta eşimle paylaştım. Evet. Dedim ki ya bir şey oldu yani. Evet. Bu böyle olmuyordu. Aslında havuz problemi vardır ya. Bir yerden su dolar, bir yerden boşalır. Evet. Bizim penisteki durumda böyle. Kan bir yerden doluyor, öbür taraftan boşalıyor. Şimdi bu venöz yapılar, venöz sistem, toplar damar sisteminde genişleme olduğu zaman penise dolan kan da hem penis damarlarından hem varikosellerin o genişlemiş damarlarından çabucak kaçıyor. Ben teoriyi buna bağlıyorum. Yani varikosel ameliyat, çünkü biz damarları iptal ettiğimiz zaman penisteki kan da kaçışta zorlanıyor, kaçacak yer bulamıyor ve sertleşme böylece daha uzun devam ettiği düşüncesindeyiz. Bunlar yeni konular, bilimsel bilinen konular değil. Ama tabii çok duyuyoruz. Cinsel hayatta değişiklikler meydana geldi. O yüzden böyle bir paylaşalım istedik. İnsanlar merak ediyorlar, hani sertleşmeye iyi gelir mi? Yani bence insanlar bir muayene olsunlar, böyle sorunları olan bir insanlar. Evet. Önce varikosele baktırsınlar derim. Evet, yani sertleşme problemi ve varikosel birleşmişse böyle bir ümidimiz de olabilir. Bu belki şey için de çok önemli. Şimdi varikoseli var, çok ciddi ve diyoruz ki senin çocuğun olmuş, ameliyat olmana gerek yok. Belki bu insanlar hele erken sertleşme problemi başlarsa, hani mutlaka olsun demiyorum ama erken sertleşme problemi başlarsa anormal yaşta, genç yaşta, siz 48 yaşındasınız, hemen o varikoseli bir değerlendirmekte fayda var diyebiliriz. Aynen, katılıyorum. Evet, geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun.